Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için mangal tadında tavuk ve tane tane pirinç pilavı tarifi hazırladım. Tavuğu bir kere de olsa bu şekilde denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Tarifime geçmeden önce beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum ve daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Ben bu tarifimde 8 tane baget kullanıyorum ama sayıya takılmayın, kişi sayısına göre hazırlayabilirsiniz. Bagetleri geniş bir kaba alıp üzerinden 1 yemek kaşığı karbonat döküyoruz ve bagetleri karbonatla 1-2 dakika ovalıyoruz. Tekrar etmemde fayda var. Kabartma tozu anlayanlar olabilir. Kabartma tozu değil, karbonat kullanıyoruz. Bagetleri 1-2 dakika karbonatla ovaladıktan sonra bol suyla yıkayıp kurulayabiliriz. Ben kurularken video uzamasın diye göstermedim ama söylememde fayda var. Kurulamazsak yağ bıraktığımızda kalan sular etrafa sıçrama yapar. Onun için birkaç havlu peçete ile hemen hızlıca kurulayalım. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp ısıtıyoruz. Ve ısınan yağa kuruladığımız tavukları yerleştiriyoruz. Diğer malzemeleri eklemeden önce mühürleme mantığı ile 2 dakika kızartıp tersini çeviriyoruz. Ve 2 dakikada tersini kızartıyoruz. Her iki tarafını da 2 dakika kızarttıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber serpiyoruz. Kola eklemeden önce tuz ve biberin her tarafına işlemesi için güzelce karıştırıyoruz. En son üzerine kola ekleyip pişirmeye bırakabiliriz. Yarım su bardağından biraz fazla, yani 150 ml kola ekleyip pişirmeye bırakıyoruz. Öncelikle 10 dakika üzerine kapak kapatarak pişiriyoruz. 10 dakika sonra ise kapağını açıp kola buharlaşıp kaybolana kadar ara ara çevirerek pişiriyoruz. Ben kapağını açtıktan sonra oldukça kısık ateşte pişirdim ama aceleniz varsa orta veya yüksek ateşte de pişirebilirsiniz. Pilavımız için 2 su bardağı pirinç kullanıyoruz. Pirinci derin bir kaba alıp üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerini basana kadar ılık su ekleyip 10 dakika bekletiyoruz. Ben yine video uzamasın diye göstermedim ama 10 dakikanın sonunda bolca suyla yıkayıp süzdürüyoruz. Pirinci yıkayıp süzdürdükten sonra tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağ döküyoruz ve üzerine 3 yemek kaşığı arpa şehriye ekleyip karıştırarak kavuruyoruz. Pilavımızın rengi bembeyaz olsun istiyorsak bu aşamada kesinlikle tereyağı eklemeyin, yani tereyağını yakmamamız gerekiyor. Arpa şehriyelerin rengi bu şekilde koyulunca üzerine yıkayıp süzdüğümüz pirinci ekliyoruz. Sonrasında yarım tatlı kaşığı tuz ve 20 gram tereyağı ekliyoruz. Pilavımız mis gibi tereyağı koksun hem de bembeyaz olsun diyorsak tereyağını kesinlikle bu aşamada eklemeliyiz. Ve tane tane bir pirinç pilavı yapmamız için bu aşamada, yani suyunu eklemeden önce en az 6-7 dakika karıştırarak kavurmalıyız. Bir pilavın tane tane olmasının sırrı kesinlikle kavurma aşamasıdır. Kavurma aşamasını bilerek biraz uzattım. Aşama aşama pirinçlerin aldığı şekli sizler de görün istedim.
Kavurmaya başladıktan 3-4 dakika sonra pirinçler böyle yapışık yapışık oluyor ama kavurmaya devam ettikçe birbirinden tane tane ayrılıyor. Bu süreç en az 6-7 dakika sürüyor. Pilavın en önemli aşaması olduğu için bilerek bu aşamayı biraz uzattım. Pirinçler tane tane birbirinden ayrılınca artık suyunu ekleyebiliriz. Ben her zaman pirinç pilavına çok çabuk olması için kaynar su kullanırım ama soğuk suyla da yapabilirsiniz. Kullandığımız su miktarı ise şöyle: 1 su bardağı pirinç için 1,5 su bardağı su kullanıyoruz. Ben 2 su bardağı pirinç kullanmıştım. Onun için 3 su bardağı kaynar su kullanıyorum. Suyunu ekledikten sonra son kez karıştırıp kapağını kapatıyoruz ve altını kısıp suyunu tamamen çekene kadar pişiriyoruz. Suyu tamamen çekilince altını kapatıp hiç karıştırmadan 20 dakika dinlendiriyoruz. Tavuklarımız da kolasını çekip nar gibi kızardılar. Yanlış anlaşılmasın, tavuklar çoktan pişmişti ama pilavı bölüp araya almak istemedim. Yani çok kısa sürede pişiyor. Saatlerce pişiriyoruz sanmayın. Kızaran bagetleri servis tabağına alıp mis gibi tereyağlı pilavla servis yapabiliriz. Hiç kolayla tavuk pişirilir mi demeyin. Bir kere de olsa mutlaka deneyin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Hatta sürekli yapmak isteyeceksiniz. Pilav nasıl tane tane oldu göstermek istiyorum. Bu yöntemle yaptığım pilavlar beni hiçbir zaman yanıltmadı. Pilavı bir türlü tutturamıyorum diyorsanız bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Bagetin ise bu yöntemle lezzeti inanılmaz güzel oluyor. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basıp küçük de olsa bir yorum bırakırsanız beni destekleyip mutlu edersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür edip kucak dolusu sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.